Şimdi R-value ve L-value nedir onu anlatacağım. En başta which adında iki fonksiyon görüyorsunuz. İsimleri aynı, ikisi de integer alıyor. Ancak birinde bir tane end var, diğerinde iki tane. Bir değişkeni lokal veya member fark etmez bir yere initialize ettiğimiz zaman bu değişken L-value olmuş oluyor. Integer A değişkenimiz 10 olarak tanımlandı. Şu an A değişkenimiz RAM'de tutuluyor. Böylelikle A değişkenimiz L-value olmuş oluyor. Şimdi which fonksiyonun içerisine A değişkenimizi verdik. Buradan hangi fonksiyon çağrılacak? F11 ile fonksiyonun içine giriyorum. Sadece bir end sembolü olan yere gitti. Fonksiyonun içinde sadece bir tane end sembolü olan argümana L-value argüman deniyor. Şimdi örneğime tekrardan geldim. Az önce yaşanan işlemleri bir daha göstereceğim. Integer A değişkenimiz tanımlandıktan sonra which fonksiyonu çağrılıyor. Üzerine A verildiğine göre ve A değişkeninde L-value değişkeni olduğuna göre bu yukarıdaki sadece bir tane end sembolü olan which fonksiyonuna gidecek. Çünkü içinde sadece bir end sembolü olan fonksiyona L-value fonksiyon referansı deniyor. Fonksiyonla print yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi fonksiyona argüman olarak 20 veriyoruz. 20 sayısı bir değişken değil, argüman içerisine verdiğimiz geçici bir değer. Bu 20 sayısının az önce tanımladığımız A değişkeni gibi RAM'de tutulan bir adresi yok. O zaman fonksiyona verdiğimiz argüman R-value referans oluyor. 20 sayısı R-value olmuş oluyor. Ve F11'e basıyorum. Bu sefer ikinci fonksiyona geçti. Fonksiyon argümanında iki tane and işareti varsa bu da R-value referans oluyor. A artı 1'e geldik. Yine A artı 1 yine aynı. RAM'de tutulan bir adresi yok. Herhangi bir yere tanımlı değil. Demek ki geçici bir obje. O zaman bu da R-value olur. F11'de giriyorum. Bakın yine aynı. R-value referans olan fonksiyona döndü. Mantık bu kadar basit ama her şey bu kadar basit olmasa C++'ın varoluşuna aykırı. O yüzden şimdi karmakarışık kısımlara geçiyoruz. A ismindeki değişkenimizi initialize ettik. Değer RAM'de tutuluyor. O yüzden bu L-value olarak tutulduğunu söylemiştim. Ancak ben L-value fonksiyonuna değil R-value fonksiyonuna gitmesini istiyorum. O yüzden std_move adında bir fonksiyon çağırıp içerisine A'yı koyuyorum. Şimdi F11'e basarsam std_move sayesinde L-value değişkenimizi R-value fonksiyonuna bind yaptık. Bakın çok önemli, A değişkeni değişmedi veya kendisi zaten L-value iken R-value'ya dönüşmedi. Sadece biz R-value olan bu which fonksiyonumuza bind yapmasını söyledik. Herhangi bir kopyalama işlemi de yok. Obje aynı obje, sadece bind yaptık. F10'la geçiyorum. Şimdi iki and işaretiyle bir değişken initialize ettik. Bu değişken R-value referans değişkeni oluyor. Eğer ben bu R-value değişkenini L-value değişkenine eşitlemek istersem hata alacağım. Çünkü L-value ile R-value otomatik olarak eşitlenemez. Aldığım hata mesajına bakıyorum. R-value referans olan SA, yani şu an tanımlamak istediğimiz değişken, türü integer, cannot bind to L-value type of integer. Yani R-value, L-value'ya bind edilemez diyor. Ancak std_move ile L-value değişkenine R-value değişkeni için cast yapabilirim. Şimdi std_move içerisinde R-value verdim ve fonksiyonumuzu çağırdım. Bakalım hangi fonksiyonunu çağıracak. F11 ile içine giriyorum. Bakın yine R-value referans. Çünkü std_move ile L-value değişkenini R-value için bind yapabiliriz. Ancak std_move ile R-value'dan L-value'ya bind yapamıyoruz. Şimdi çok ilginç ve çok zor olan bir kısmı göstereceğim. Which içerisine R değişkenini veriyoruz. R zaten R-value olarak tanımlanmıştı değil mi? Ama fonksiyonun içerisine girdiğim an gördüğünüz gibi L-value içerisine girdi. Niye böyle oldu? Sebebi ismi olan her nesne L-value oluyor. Buna R-value olarak tanımlanmış R değişkeni bile dahil. Eğer ki biz R değişkenini ismiyle olduğu gibi az önce verirsek kendisi her ne kadar R-value referans olsa da L-value içerisine girecek. O zaman bir alt satırda yaptığımız gibi ne olursa olsun R-value olarak bind edilmesini istiyorsak kısaca std_move içerisine koyacağız. Şimdi F11'e tekrardan basıyorum ve gördüğünüz gibi R-value fonksiyonumuzun içerisine girdi. Şimdi sizlere universal referansı göstereceğim. Bir fonksiyon düşünün, değer hem L-value hem R-value alsın. Bunun formülü template ile R-value referansı kullanmak. Örneğinde test fonksiyonu template ile t-type name almış. Argümanında ise t, end sembolü yani R-value referansı gibi duruyor. Ama aslında tam da bu formül hem L-value hem R-value ikisini birlikte alabiliyor. Şimdi breakpoint'imi koydum ve başlıyorum. X değişkenimiz tanımlandı. Şimdi buraya tabii ki L-value olarak veriyoruz.
F11 ile test fonksiyonumuzun içerisine girdim. Burada if'in içerisine ne yazmışız? Is l-value reference value t. Yani verilen t, yani bizim x'imiz, eğer l-value ise bu döndürecek. Eğer l-value değilse bunu döndürecek. Bakalım. Evet, l-value verdiğimiz için if değişkenimiz true döndürdü ve bu değişkenimizin l-value olduğunu print edebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi std_move ile x değişkenimizi r-value olarak döndürelim. İçine girdim. Bu sefer r-value verdiğimiz için is l-value reference with false döndürdü. Böylelikle r-value reference print etmiş olacağız. Şimdi içerisine sadece 20 yazdık. Bunun da tabii ki de r-value olması gerekiyor. Bakıyoruz. Evet, r-value olarak döndürdü. Şimdi eğer ben bu template'i silersem, t yerine mesela integer dersem, bakın 20. satırda hata aldık. Hata mesajının üstüne geliyorum. Diyor ki r-value reference type integer, yani x değişkenimiz cannot bind to l-value of type integer. Yani burada verilen x değişkeni l-value ve biz senden zorla r-value istiyoruz. O yüzden ben şu an bu kodu çalıştıramıyorum diyor. Verdiği örnek ise std_move kullan diyor. Kullanırsak çalışır tabii ki. Çünkü hem bu hem de bu r-value olarak alıyor. Ancak universal reference formülü neydi? Buraya bir template yazacağım. Template type name t, integer yerine t verirsem eğer universal reference olduğu gibi burada aldığım hata da otomatik olarak gidecek. Çünkü hem r-value hem de l-value almış oluyor. Şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Random adında fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon l-value referansı alıyor. Altta aynı isimdeki fonksiyon r-value referansı alıyor. Ve universal reference olan bir template'imiz var. İsmi callback. Bu hem universal, yani hem l-value hem r-value alıyor ve random'ı çağırıyor. Bakalım neler olacak. İlk satırıma breakpoint'ı koydum. String değişkenim initialize edildi. Şimdi ben buraya l-value veriyorum değil mi? F11 ile içerisine giriyorum. Random x çağrılıyor. Ve str değişkenimiz l-value olduğu için l-value fonksiyonumuz çalıştı. Gayet güzel. Devam edelim. Buraya şimdi std string içerisine Oray Bey yazıyorum. Şimdi argümandaki x değişkeni random'ın içerisine verildi ve random'ı çağırıyoruz. Evet, şaşırtıcı bir şekilde bu Oray Bey yazısı r-value olması gerekirken biz l-value fonksiyonunu çağırdık. Niye? Çünkü az önce anlatmıştım. İsimle verdiğin değişken ne olursa olsun l-value olarak bindlanıyor. Fonksiyonun x değişkeninin bir adı var ve biz bu x değişkenini ismiyle kullanıyoruz. Bu yüzden random içerisine verdiğimiz her şey otomatik olarak l-value olarak bindlanacak. Yani bunun ismini almadan bir şekilde kullanmamız lazım. Ancak o da mümkün değil. Ne yapacağız? Bunun içerisine std_move yazarsam, şimdi tekrar deneyelim. Str değişkenimizi l-value olarak verelim. Bakalım sonucu ne çıkacak. Bu sefer de otomatik olarak l-value olan ne varsa r-value'ya dönüştürdü. Bu da olmuyor. Bana bir şekilde eğer verdiğim değer l-value ise l-value içerisine, r-value ise r-value içerisine gönderecek bir şey lazım. İşte bunu yapacak fonksiyonumuz std_forward. std_move'u siliyorum. std_forward. Buraya bir type name gerekiyor. T'yi veriyorum. Sonra da x değişkenimizi veriyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Str değişkenimiz l-value olarak veriyoruz. Ve string değişkenimiz normal l-value olarak çağrıldı. Şimdi r-value olarak veriyorum. Bunun r-value olarak çağrılması lazım. Evet, gerçekten de r-value olarak çağırdı. Güzel, std_forward'ın ne olduğunu, nasıl çalıştığını da öğrendik. Şimdi en az 15 dakikadır r-value, l-value denen şeyi anlatıp duruyorum. Ama niye? High level dilleri düşünün. Mesela C Sharp'ı. Böyle şeylerle zerre uğraşmıyoruz. Peki C++'da şimdi bu anlattıklarım projelerde ne işimize yarayacak? İşte şimdi bu sorunun cevabını verecek bir örnek yapacağız. Buffer adında bir class oluşturdum. Buffer tampon demek. Yani veriyi geçici olarak tutan küçük bekleme alanı. Mesela sürekli bir yazıyı dosyaya yazdırmak yerine yazacaklarımızı bir değişken içerisine tutup en son o değişkeni dosyaya bir kere yazdırsaydık bu değişken buffer, yani tampon olmuş olacaktı. Char pointer ve size_t değişkenlerimiz var. Size_t ne? İçerisine giriyorum. Unsigned integer 64'müş. Constructor ile başlayalım. Size_t, yani unsigned integer 64 argüman alıyoruz. Bunu size'a member initialize yapıyoruz. Daha sonra verilen size sayısına göre data değişkenimize boyut veriyoruz. Bu kadar. En sonunda print yapıyoruz. Şimdi copy constructor'a geldim. Bu constructor'ın copy constructor olduğunu nasıl anladım? Argüman olarak kendi class'ımızın referansını almış. Constructor'da kendi class'ının referansını argüman olarak aldıysak bu her zaman copy constructor oluyor. Buradaki kendi argümanımıza const verip vermememiz çok önemli değil. Ne yapmışız bakalım. Yeni oluşturacağımız objemiz için member size member değişkenini adının içerisinde ne yazıyorsa onunla eşitledik. Ama şimdi zurnanın sort dediği yerdeyiz.
Data adındaki char pointer'ındayız. Bunu nasıl kopyalayacağız? memspy fonksiyonuyla. Birinci argümanımız destination yani hedef. İkinci source yani ana objemiz. Sonuncu ise kopyalayacağımız byte sayısı. Kopyalandıktan sonra yaptığımız işlemi printliyoruz. Şimdi aşağı inip main fonksiyonumuza bakalım. Bakın size 10 milyon. 10 milyon byte yaklaşık 10 megabayta denk geliyor. Şu an bu işlemi en kötü bilgisayarda bile şak diye salisede çalıştırsa da unutmayın. Ancak unutmayın, oyunumuzdaki update fonksiyonu 60 FPS ise saniyede 60 kere çağrılacak. 100 oyun objemiz olsa saniyede 6000 kere çağrılır. Ve işin içine algoritmalardaki döngüler gelince çok kolay bir şekilde bir saniyede milyonlarca kez işlem yapmaya çalışabiliyoruz. Ve bu da direkt uygulamayı kilitliyor. O yüzden eğer imkanımız varsa kopyalama yerine her şeyi move yani taşıma yöntemiyle yapalım. C++ ile kod yazarken yapmamız gereken optimizasyonları yapmazsanız bir bakmışsınız uygulama çok yavaş olmuş. Uygulamayı sıfırdan C# ile yazsan daha hızlı oluyor. Neyse daha fazla uzatmadan devam edelim. Move constructor'ıma geldim. Move constructor'da argüman olarak value referans aldığını görünce onun move constructor olduğunu anlıyorum. Diyelim objemizi bir sebepten dolayı bir daha kullanmayacağız ve bir değişkenden diğer değişkene içeriğini taşımak istiyorum. Önce yeni oluşan objemizin pointer'ını verdim. Artık hem other içerisindeki değişken hem de şimdi oluşturduğumuz objenin data pointer'ı aynı. Data pointer'ı aynı memory adresini işaretliyor. Size değişkenini de other'da ne yazıyorsa verdim. Taşıma işlemini bitirdiğimize göre other objesini sıfırlamamız lazım ki iki obje aynı pointer'ı pointlemesin. Dosya gezginimi açtım. Bir klasör oluşturuyorum. Bunu kopyalarsam bundan 2 tane olur değil mi? Ancak ben eğer bunu başka bir klasöre taşırsam bir yerden başka bir yere taşımış olurum. Ve en baştaki konumdan ayrılıp taşıdığım yere gider değil mi? Buradaki mantık da tıpatıp aynı. Move işlemi tamamlandığına göre iki obje tıpatıp aynı olmak yerine other objesini silmemiz lazım. Sıfırlamamız lazım. O yüzden other.data'yı null pointer verdim. Size'ı ise 0 eşitledim ki sıfırlanmış olsun. Ve en son yaptığımız move işlemini printledim. Şimdi eşittir operator overloading yapıyoruz. Bu fonksiyon ne zaman çalışacak? Eşittir işaretinin sağdaki buffer, soldaki de buffer olduğu zaman. Buradaki buff 1 ve buff 2 buffer klasıyla initialize edilmiş. Ve bir buffer diğer buffer'a eşittir yaptığına göre buradaki copy operator overload çalışacak. Şimdi eşittir yapılırken arka planda gerçekleşmesi gereken işlemleri yazacağız. Şimdi eğer kafanız karıştıysa other değişkeni buff 1, pembe yani member değişkeni olanlar ise buff 2 olacak. Kopyalama işleminden önce temizce kendi objemiz yani this objesi yani buff 2'yi sıfırlıyoruz. Data pointer'ını deallocate ediyorum. Şimdi kopyalamaya hazırım. Copy constructor'ında yaptığım her şey aynı. Size'ı other'ın içerisinde yazanı veriyorum. Yeni data pointer array'i oluşturup memspy ile kopyalıyorum. Devam edelim. Şimdi move assignment operatörüne geldim. Yine eşittir operator overload yapıyoruz. Ama buffer değişkeni rvalue referans olarak. And işareti verilmiş. Move constructor'ında yaptığımız şeylerin tıpatıp aynısını yapıyoruz. Önce this objesinin içerisinde ne varsa temizliğinden siliyoruz. Sonra other'ın içerisindeki this objesine veriyoruz. En son other'ın içerisindeki değişkenleri null pointer yaparak temizliyoruz. Güzel, şimdi debugger'la incelemeye başlayalım. Buradaki unit buff, true ya da false olarak return ettiğimiz şeyleri printlerken bize 1 veya 0 yerine true false olarak döndürecek. Big size adındaki integer'ımıza 10 milyonu veriyoruz. Birinci örneğimizle başlayalım. Öncelikle orijinal objemizi normal constructor'da initialize ediyoruz. Daha sonra copy adında yeni bir değişken oluşturuyoruz. Ve bunu orijinal içerisinde ne yazıyorsa onu copy olarak yapması için copy constructor'a gidiyoruz. F11'e bastığım gibi copy constructor'a girdik. Birinci örneğimiz copy constructor bu kadardı. Hem orijinal değişkeni hem copy değişkeni ikisi de allocate edildi ve RAM'imizde tutuluyor. Ben bunu şimdi süslü parantezden çıktığım gibi ikisi de yok oldu görüyorsunuz. Şimdi ikinci örnekteyim. Move constructor'ı göstereceğim. Öncelikle ilk objemizi normal constructor'da oluşturuyorum. Şimdi diyelim source objemizle işimiz bitti. Yakında zaten deallocate edeceğiz. Ve performans açısından ben source objemin içindekileri kopyalamak yerine yeni oluşturacağım objenin içindeki constructor'ı da taşımak istiyorum. O zaman rvalue ile oluşturduğumuz constructor'a vermek için source objemizi rvalue olarak bind edebilmesi için stdmove kullanıyorum.
F11 ile içine girdim. Bakın OMEM CPY gibi zor işlemler yerine kolayca taşıma işlemini yapıp other objesinin içindekileri member değişkenlere kolayca deallocate edebiliyoruz. Buradaki pembeler daha önce de söylemiştim. Şu an yeni oluşacak objemizin değişkenleri. Other ise şimdi move yapıldıktan sonra yok olacak objemizin kendisi. Debugger'ımdan Frames and Variables kısmına geliyorum. Buradan main stack'ime tekrardan dönüyorum. Bakın fonksiyona verilen argümanımız source. Yeni oluşturulacak objemiz ise destination. Devam ediyorum. Şimdi source'un içerisine bakıyorum. Data pointer'ı null, size 0. Destination'a bakıyorum, içi dop dolu. Kısaca source'u destination değişkeninin içerisine move yaptık. Devam edelim. Şimdi copy ve move assignment operatörlerine bakalım. Yine ilk objeyi normal constructor'da initialize ediyoruz. Daha sonra ikinci objemizi de initialize ediyoruz. Şimdi buff2 eşittir buff1 yapacağız. F11 ile içine giriyorum. Copy assignment operatörü çalıştı. Yine ilk objemizi önce siliyoruz. Datasına siliyoruz. Daha sonra other'ın içerisinde ne varsa kopyalıyoruz. Şimdi ise move assignment'a geldim. Yine buff1 ve buff2 normal constructor'da initialize edilecek. Şimdi diyelim buff1 ile işimiz bitti. Buff1'i bir daha kullanmayacağız. Buff1'in içerisindekileri buff2'ye move yapmak istiyoruz. İçine girdim. Öncelikle kendi objemiz olan data'yı siliyoruz. Daha sonra other'ın içerisindekileri data'ya veriyoruz. Her şey verildikten sonra other'ı artık sıfırlayabiliriz. Other'ın içerisindekileri sıfırlıyoruz ve işimiz bitiyor. En son this pointer olarak gönderiyoruz. Çünkü buffer olarak referans olarak göndermemiz lazım. Şimdi üçüncü örneğimize geldim. Dynamic array oluşturacağız. Dynamic array'imizi oluşturduk. Daha sonra 3 elemanlık yer oluşturduk. Bir buffer objesi oluşturuyoruz normal constructor'da ve daha sonra bunu vektör array'imize atıyoruz. Şimdi hem buffer değişkenimiz var hem de vektörün içerisinde apayrı bir değişkenimiz var. Yani şu an biz copy işlemi yapmış olduk. Devam edelim. Şimdi move ile içerisine göndereceğiz. Vektör değişkenimizin içerisine direkt parantezlerin içerisinde daha önce hiç var olmayan, herhangi bir RAM içerisinde tutulmayan bir memory adresi olmayan bir buffer initialize edeceğiz. Constructor normal çağrılacak. Ancak biz buranın içerisinde koyduğumuz için böylelikle yukarıda yaptığımız işlemlere kıyasla bu işlem move olarak yapıldığı için daha hızlı olacak. Şimdi yine sıfırdan bir buff2 değişken oluşturdum. Şimdi buff2'yi vektörün içerisine atacağım ve buff2'yi kullanmaya da ihtiyacım yok. Böylelikle move yapabilirim. std move vererek pushback ile vektörün içerisine buff2 değişkenimizi atacağım. F11'e basıyorum. Şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Vektörün içerisine girdik. Pushback'in içerisindeyiz. Biri L value olarak almış, diğeri R value olarak almış. İki fonksiyon da aynı ancak C++'ın standart kütüphanesindeki neredeyse tüm data structure'ların kendi move ve copy constructor'ları, move copy operatörü overload'ları aynı isimde R value, L value fonksiyonları vardır. Move'a özel ne kadar optimizasyon varsa köküne kadar da yapmışlardır. Daha da fazla değerine inmemize gerek yok. O yüzden buradan çıkıyorum. Şimdi bakın. Evet, move işlemi tamamlandı. Vektörün içerisine bakıyorum. Eklenmiş. Bir de buff2'nin içerisine bakalım. Data pointer'ımız null. Size ise 0 eşitlenmiş. Tam da beklediğimiz gibi. Son örneğimize geçelim. İki obje oluşturalım ve bunları birbirleriyle değiştirelim. Şimdi buffer olarak bir A bir de B oluşturdum. Şimdi A'yı B'ye, B'yi de A'ya bir şekilde eşitlemem lazım. Şimdi aklımıza gelen en kolay işlemi yapalım. Temp olarak bir buffer daha ekliyorum. A'yı B'ye, B'yi de temp'e veriyorum. Ancak eşittirden görüyorsunuz. Üstüne Ctrl B veya şu an debugger'la F11 ile girersem copy assignment operatörü çağrılacak. Boş yere fazladan bir obje oluşturacağız. Diyelim fonksiyonumuz çok karmaşık. Yapılan işlemler gerçekten sistemimizi yoracak düzeyde. O zaman her türlü gereksiz copy işleminden kaçınmamız gerekiyor. Şimdi swap işlemine daha hızlı nasıl yapılır ona bakalım. A'yı ve B'yi normal az önce yaptığımız gibi initialize ediyoruz. Şimdi yine temp objesi oluşturacağız. Ama bu sefer A'yı temp'in içerisine move yapacağız. Yapalım. Temp objemiz burada oluştu. A'ya bakıyorum. A bomboş. Güzel. Tam da beklediğimiz gibi. Şimdi A'yı da B'ye move yapacağız. Yaptık. Şimdi A değişkeni B oldu. B'ye bakalım bomboş. Şimdi temp'i de B'nin içerisine move yapacağız. Yaptık. Bu sefer temp bomboş oldu. B ise temp oldu. Böylelikle A'yı ve B'yi birbirleriyle değiştirerek ekstra obje oluşturmadan bu işlemi gerçekleştirdik. Sanırım bu örnekte move işleminin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi hızlıca son örneğimize bakalım. Standart kütüphanedeki herhangi bir data structure, mesela string,
Ben şimdi std_move ile çağırsam bunun çalışıp çalışmayacağını nasıl anlayacağım? Yani adamlar standart kütüphaneyi yazarken data structure'ların içerisine tek tek move yapılacaksa şu olsun, copy yapılacaksa bu olsun diye yazmışlar mı? Genellikle cevap evet. Mesela şu an S1 yaptık. S2'ye move yaparsak S1 yok olacak. Bakın en baştan başlıyorum. S1 değişkenimizin içerisine bakalım. Hello World yazıyor. Size, Capacity, Allocator her şeyi var. Şimdi S1'i S2'ye move yapalım. Yaptık. Bakın S1 allocate edilmedi. Yani null pointer olmadı. Ancak içerisindeki string bomboş edildi. Ve kapasitesi ise 15 görünüyor. Bakın kapasiteyi 0 yapmamışlar. 15'te bırakmışlar. Bu tamamen standart kütüphanenin kendi tercihi. Constructor'da veya eşittir operatörünün overload'unda move'un içerisinde bunu böyle yazmaya karar vermişler. Ancak her zaman güvenebilirsiniz. std_move standart kütüphanemizde çağrılır. Popüler kütüphanelerin içerisinde ise eğer 2011'den sonra yazıldıysa hem move hem copy'ye özel bir ton fonksiyon ve constructor'larımız, operator overload'larımız bulunur. Ve aynı şekilde eğer bir kütüphane C++ 11'den sonra yazıldıysa kesinlikle move ve copy, constructor ve operatörleri her zaman bulunur. Belki dokümantasyonda özellikle siz burada move yapabilirsiniz diye bahsetmeyebilirler. Ancak siz bunu her zaman aklınızda bulundurmanız lazım. Siz de kendi kütüphanenizi yazarken kendi fonksiyonlarınızda, constructor'larınızda veya operatör overload'larınızda eğer gerekiyorsa copy ve move ayrımını her zaman yapmanız lazım. Çünkü C++ kullanıyorsak bir zahmet bizim en büyük önceliğimiz optimizasyon olmalı. Eğer en büyük önceliğimiz optimizasyonsa gereksiz yere copy yapmaktan kaçınıp olabildiğince move yapmamız gerekiyor. Evet, bu videoda gerçekten de C++'ı C++ yapan zor bir konuyu öğrendik. Sonraki videoda projemizin Animation Manager'ını oluşturmadan önce kullanmamız gereken data structure'ları öğreneceğiz. Şimdi açıklamada verdiğim MD dosyasını CLine'ın üstüne atın. Bunu kapatıyorum. Sağdan şuradaki resim tuşuna basmanız yeterli. Bu videoda ne anlattıysam burada kurs notlarından okuyabilirsiniz. Ancak ben kendi kurs notlarımı hem Obsidian üzerinde yazıyorum hem de Obsidian üzerinde okuyorum. Kullandığım bu not uygulaması hakkında yeni bir video çekeceğim. Siz şimdilik sadece CLine'ın üzerine bu MD dosyasını atın ve bu videoda anlattığım konuları tekrar edin.